Merhaba. Azizim sanata veda ederken ben de sinemasal anlamda benim için önemli olan bir sondan bahsetmek istiyorum. Pandeminin hemen öncesinde sinema salonlarında seyretme şansı bulduğumuz için memnuniyet duyduğum ve 9. bölümüyle birlikte 42 yıllık ana aile öyküsünü tamamlamış olan Star Wars serisi. Çocukluğumda büyülendiğim ve bu büyünün akademisyen olduktan sonra daha bilinçli bir şekilde devam ettiği Yıldız Savaşları'nın ana serisinin tamamlanması bir devrin sona ermesi demek. Popüler sinemanın popüler olmayan gibi sinema sanatının önemli bir parçası olduğunu ve tüm filmlerin psikolojik, sosyolojik ve felsefi açıdan incelenebileceğini vurgulayarak herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum. Son kavramı aslında hep doğumdan itibaren hazır olduğumuz bir kavram. Hepimiz bir insan olarak sona doğru ilerlemekteyiz. Stoacı filozof Seneca'ya sorarlar, ölüm nedir, son nedir diye. O da çok zekice bir yanıt verir. Doğmadan önce neysen, öldükten sonra da osun der. Aslında bu belirsizlik bizi Ütopya'ya götürür. Bana göre son, Ütopya'nın başladığı noktadır. Ve ilk Ütopya'nın yol aldığı, geliştiği, serpildiği noktadır. O nedenle hayatımızda ne ilk ne de son hiç bitmez. İlk ve son hep vardır. Son, eşikte bekleyen bir an sanki. Bazen bir durak yön değiştirebileceğimiz, bazen bir engel üzerinden sıçrayabileceğimiz, bazen bir kapı bilinmeze açılan, bazen de artık onunla akabileceğimiz dingin bir su. Kendimle sesli bir konuşma yapıyorum. Bu konuşma bittiğinde konuşma son bulmuş mu oluyor? Ya da yeniden başlayan bir konuşma ile iç dünyadan sürüyor mu? Aslında son ve başlangıç belki de aynı. Biz sonu bitiş gibi görürken o bizi yeniden yaşamsal veya yaşamsal olmayan bir serüvene hazırlıyor. Her an bir son olarak başlangıcı geçmişin derinliklerine sürüp gidecek. Son bir başkasının ölümsüzlüğü de olabilir. Son diye bir şey yok. Aslında sadece evrim içindeki noktalar var. Biz buna son diyoruz çünkü ölümsüz olduğumuza inanmak için. Yani her son bir giriş, gelişme ve sonuç içerir. Bana göre son bir başlangıç. Her sonun yeni bir başlangıç olduğu sıkça söylenir. Ve sonlara böyle bakmakta belli bir mantık var kuşkusuz. Ama bunun vahim bir istisnası ölüm olsa gerek. Ölüm bahsinde ise aramızdan ayrılan kişinin bizde, bizlerde, çevresinde bıraktığı izler üzerinden tamamen yitip gitmediği noktasında bir teselli bulabiliriz ancak. Son diye bir şey var mı? Bence var tabii ki. Ama bu fiziksel olarak, manevi anlamda baktığımız zaman bir arkeolog olarak bunun olmadığını görüyorum. Daha çok üreten insanlardan geriye kalan objeleri bulmakla geçiyor biliyorsun hayatımız. Bunlar da genellikle yazar, çizer, zamanın aydınları ve sanatçıları oluyor. Bunlardan kalan eserleri biz bugünlerde bakıp gördüğümüzde sanki son yokmuş gibi düşünüyoruz. Başlangıç gibi son da yani bitiş zamansal iki kavram. Ne var ki aslında zamana zaman diyen biziz. Zamanın ya da gerçek zamanın kendisi ise bizim dışımızda bize rağmen kendi doğrultusuna var olmayı sürdürüyor. Bizim dışımızda var olan bir süreyenlik aslında bu. Bu süreyenliğin herhangi bir anında varız biz insan olarak. Herhangi bir anında da yok olacağız. Hem tekil insanlar olarak yok olacağız hem de daha büyük ölçekte dünya, güneş sistemi, belki tüm Samanyolu olarak, Samanyolu galaksisi olarak yok olacağız. Böyle bakınca bizlerin minicik, uzay zamanının belki bir anından bile kısa diliminde yanıp sönen hayatımızdaki başlangıçlar ve sonlar
çok da anlamlı değil. Daha son söz söylemedi hayat. Belki yarınlar, mutlu sonlar var demiş şair. Ben de mutlu sonlara inananlardanım. Daha doğrusu her bir sonun yeni bir kapı araladığına, yeni bir başlangıca yol açtığına inanıyorum. Tıpkı 120 dakikanın sonunda perdede beliren bir son yazısı gibi yeni bir filmin, yeni bir öykünün, hayatımızdaki yeni bir aşamanın bizim için başka heyecanlar getirdiğine inanıyorum.